Florida'da 2 yatak odalı aylık $5.000 lüks bir apartman dairesinde, Florida plajlarında arkadaşlarınızla eğlenmek, partilemek ister miydiniz? Muhtemelen hayır demeyeceksiniz. Peki soruyu şöyle sorsam, ülkeniz savaştayken, kadın erkek birçok kişi yedek askerliğe alınırken, babanız insan hakları suçlusu olarak görülürken, tüm dünyanın gözü sizin ailenizin ve ülkenizin gerçekleştirdiği vahşetin üstündeyken, siz de ülkenin gelecek başkanı olmayı arzularken böyle bir krizin ortasında bu tatili yapmak ister miydiniz? Eğer normal bir insansanız cevabınız hemen hayır'a dönmüş olmalı. Bu soruları soruyorum çünkü böyle bir tatil için en azından ülkesindeki savaşın dinmesini beklemeyen bazı insanlar var. Gazze kasabı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan bahsediyorum. Arka arkaya bulaştığı birçok skandaldan sonra gelin sizin için Yair Netanyahu'nun profilini açayım. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatmam var. Ben Sena Özyurt, Gazete Özel İçerik Editörü. Gündemdeki isimler ve gündeme damga vuracak isimler hakkındaki her şeyi bu video serisinde öğrenmeniz en büyük hedefim. Bu ve bunun gibi konular ilginizi çekiyor, gündemde olan konuların detaylarını öğrenmek istiyorsanız Gazete YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Tabii ki videoyu beğenmeyi de unutmayın. O zaman hemen videomuza dönelim. Bir medya kuruluşu onu babasının en büyük fanboyu olarak tanımlamıştı. Şans eseri gazeteci, şans eseri siyasetçi, şans eseri medya sözcüsü oldu. Türkiye hakkında yaptığı paylaşımlar İsrail hükümetini bile korkutup açıklama yapılmasına neden olmuştu. Adına açılmış onlarca hakaret ve taciz tehdidi davası var. Böyle bahsediyorum diye gözünüzde azılı bir suçlu imajı canlanmasın. 32 yaşında olmasına rağmen hala ergen bir çocuk gibi davranıyor. Sarhoşken babasının yolsuzluklarını ifşa etmesi, savaş sırasında Florida'ya kaçması, siyasetçiler arasında yasak ilişki iddialarında bulunması gibi konulardan dolayı adı skandallardan kurtulamayan Yair Netanyahu. Yaptığı Türkiye karşıtı sosyal medya paylaşımlarıyla tekrardan radarımıza girmiş bulundu. O zamanlar Likud hükümetinde Dışişleri Bakanı Yardımcısı olan Benjamin Netanyahu'nun ve Sara Netanyahu'nun oğlu olarak 26 Temmuz 1991'de dünyaya geldi. Babasının ilk başbakanlık dönemine denk gelen zamanlarda annesinin ebeveynleriyle birlikte büyüdü. Kendisi babası Netanyahu'nun 2. eşinden olan çocuğu. Bir de üvey ablası var Noah ama adını pek duymayız. Bir de Anver isimli bir erkek kardeşi var. O da askerlik yapıyordu. Hiçbiri kendi kadar sansasyonel bir kişilik değil. Eğitim hayatından kısaca bahsederek başlayalım. Eğitiminde bir kararsızlık yaşanmış olabilir. Liseyi Kudüs'teki bir sanat üniversitesinde okumuş, üniversiteyi ise yine Kudüs'te bir üniversitede uluslararası ilişkiler alanında okumuş. Hemen ardından tabii biraz da referans mı kuvvetli diyelim, İDF'nin yani İsrail ordusunun operasyonlar bölümünde yer alan ve orduyu halkla ve medya ile olan etkileşimlerinde temsil eden İDF sözcülüğü birimine katılmaya layık görülmüş. Burada ne iş yaptı diyeceksiniz? Çeşitli işler yaptı. Bilgi Analizi ve Kontrol Merkezi'nde merkezin komutasındaki birimin temsilini üstlendi ve uluslararası iletişimi yöneten bir şubede de görev yaptı. Benzer dönemlerde bir de diplomasi ve çatışma çözümü alanında yüksek lisans yaptı. Bunun dışında 2 medya ajansında çalıştı, radyoda sunuculuk ve bir gazetede köşe yazarlığı yaparak. Bunların dışında Şurat Hadin diye bir kuruluşta çalıştı. Bu kuruluş İsrail'in varlığına karşı çıkan tüm örgüt veya ülkelere karşı hukuki ve ekonomik savaş açan bir sivil toplum kuruluşu. Burada sosyal medya direktörlüğü yapmıştı. Yair buradan kovuldu. Aslında kibarcası ücretsiz izne çıkarıldı. Mart 2019'daki seçimler hakkında yaptığı açıklamalar örgüt üyelerini rahatsız etmişti. Suçunu merak ediyor olmalısınız. Suçu babasının seçim faaliyetlerine yardım etmekti. Bazı medya kuruluşları onun sırf babasının siyasi faaliyetlerine yardım etmek için kendi isteğiyle ücretsiz izne ayrıldığını, kovulmadığını da söylüyor bu arada. Medyada yaptığı işlerden dolayı gazeteci olarak anılmaya başlandı. Hatta hükümetin basın bürosundan basın sertifikası aldı. Ardından 2023'te Florida'ya taşındı. Aynı yıl Hamas-İsrail arasında yaşanan 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sırasında Kasım ayının sonunda İsrail'e geldi. Kısa ziyaretinin ardından 2024'ün ilk günlerinde tekrar Florida'ya dönüş yaptı. Tabii ki ülkesi çatışma halindeyken, çatışmayı bırakın büyük bir soykırım işlerken kendisinin Florida'da neler yaptığı görüntülenecekti. Florida'daki evini bulan muhabirler onun balkonundan fotoğraflarını yakalayıp paylaştılar. Arkadaşlarıyla evinin balkonunda bir şeyler içen Yair'in görüntüsü büyük bir sansasyona sebep oldu. Fotoğraftaki arkadaşlarından birinin gözünde ise VR gözlüklerden vardı. Ne diyelim, olsun, oturduğu yerden de olsa sosyal medyada hala eskisi gibi kanlı bir aktivizm yapmaya devam edebiliyor.
Yair Netanyahu zaman zaman İsrail'e bağlı birçok medya organında İsrail'in en güçlü karakteri olarak yorumlanıyor. Bunun sebebi ise babasının kulağına en yakın kişi olması. Bu nereden çıktı şimdi? Şuradan çıkıyor. Netanyahu'nun bazı söylemlerini oğluyla konuştuktan sonra değiştirdiğini düşünenler var. Hükümet bakanlıklarından üst düzey bir yetkili çeşitli örnekler vererek şöyle demişti. Netanyahu'nun hafta sonu ailesiyle birlikteyken çeşitli konularda fikrini değiştirdiği zaten gayet iyi biliniyor. İnsanların bilmediği şey Yair'in artan nüfuzu. Ülkedeki en güçlü kişi, insanların düşündüğünden çok daha baskın. Yair'i İsrail'in varisi olarak görenler de yok değil. Babasından sonra onun geleceğine inananlar var. Zaten Netanyahu zafer olarak nitelendirdiği seçimlerdeki başarısını büyük ölçüde kendisinin ve oğlu Yair de dahil olmak üzere ailesinin faaliyetlerine bağladığını söylüyor. Yair'in babasının üzerindeki etkiyi annesi Sara'ya bağlayanlar da var. Annesinin ne olursa olsun arkasında duracağı ve partideki nüfuzundan yalnızca Yair için vazgeçirebileceği söyleniyor. Yair'in öfke problemleri de konuşulanlar arasında. Babası Benjamin Netanyahu'ya bağırdığını söyleyen bir kaynak bir şeye öfkelendiğinde babasına WhatsApp üzerinden bir dakikada 40-50 mesaj attığını da söylemiş. Bayağı hızlı çalışan biri anladığımız kadarıyla, şaka bir yana istediğini almak için her şeyi yapabilecek bir karakter olarak önümüze çıkıyor. Yair'in çevresi ise babası sayesinde çok geniş. Çocukken Bill Clinton'ın bile odasına girmiş. Bunların sebepsiz olduğunu biz sanmıyoruz, siz de sanmayın. Yair babasının birçok fotoğrafında mutlaka bir yerlerde görünür. Gittiği yere çoğunlukla onunla giderdi. Ev içinde eğitildi diyebiliriz. Netanyahu'dan sonra hükümete geçebilecek bir başka isim olan Benny Gantz'i sizin için yine profil serimizde anlatmıştık. Karşılaştırmayı size bırakıyorum ve şimdi daha ilgi çekici bir bölüme geçiyorum. Bana dikkatinizi verin lütfen, çünkü şunu söylemek istiyorum. Videonun heyecanla beklediğim kısmına geldik. Yair Netanyahu'nun skandalları. İlk skandalı şu anda gördüğünüz karikatürü paylaşmasıydı. Bu karikatürde en solda gördüğünüz kişi George Soros. Toplumun içinde Soros artığı gibi ifadelerle ismini duymuş olabilirsiniz. Dünya genelinde liberal gruplara ve otokrasi karşıtı oluşumlara kişisel servetinden para aktaran bir kişi. Macar asıllı Amerikan Yahudi bir iş insanı. Gördüğünüz karikatür ise bir besin zincirini gösteriyor. Karikatürün başında olan Soros bir yılan adam canavarını dünya ile beslerken bu yılan adam şeytani güçleri Illuminati ile besliyor. Bu şeytani güçler İsrail eski başbakanı Ehud Barak'ı parayla besliyor. Ehud Barak ise Netanyahu karşıtı haberler yapan gazeteci Eldad Yeniv ise Netanyahu'nun o zamanlarda Kudüs'teki resmi konutunun eski baş görevlisi Menin Naftali'yi besliyor. Aslında bu komplo teorileriyle dolu kara mizah içeren bir karikatür. Ancak Yahudiler antisemitizmi bir pazarlama aracı haline getirdiklerinden dolayı Yair'in bu paylaşımı inanılmaz bir tepki alıyor. Bu tepkinin ardından tabii ki Yair paylaşımını siliyor. Olaylar burada kalmıyor. Bu paylaşımın sahibi olan ve neonazi kimlikli içerikler paylaşan hesap kendini dünyanın ilk Yair Netanyahu fan sayfası ilan ediyor. Bu Facebook paylaşımı o kadar çok tepki aldı ki görüntü 2 sayfadan da kaldırıldı. Bu skandal komikti. Komik olmayanları da var. Mesela Yair'in bir Facebook gönderisi daha var. Şöyle söylüyor: şu ikisinden biri olana kadar burada barış olmayacak. Birincisi Yahudiler bu toprakları terk eder. İkincisi Müslümanlar bu toprakları terk eder. Umarım ikincisi olur. Bu da tabii büyük bir tepki alıyor. Tepkilerden sonra şöyle bir açıklama yapıyor. Yerleşimcileri tahliye etmek ve Yahudilerden arınmış bir Filistin devleti kurmak için çağrıda bulunan insanlar neden bu gönderi karşısında dehşete düştüler? Müslümanlar hakkında söylediği daha ciddi şeyler de var. Mesela İzlanda ve Japonya'da terör saldırısının neden olmadığını biliyor musunuz? Tesadüfen orada Müslüman nüfus da yok. Bunlar etik olmasa da kendi başını belaya sokacak şeyler değildi. Ama kendi ve babasının başını belaya sokacak başka şeyler de yaptı. 2015'te bir kulübün önünde çekilmiş olan videosu 2018'de gündeme bomba gibi düşüyor. Videoda Yair'in süper zengin arkadaşlarıyla birlikte vergi mükellefi arkadaşlarının masraflarını Yair'in karşıladığı Tel Aviv'in kulüplerinden birinin önünde görüntüleri ortaya çıkıyor. Videoda sarhoşken bazı açıklamalarda bulunuyor. Hepsi kendisi ve babası adına utanç verici. Oradaki garsonlar ve kadınlar hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanıyor. Babasının arkadaşının babasına milyarlarca dolar sağladığına inandığı bir tasarıyı nasıl öne sürdüğü konusunda sarhoş bir şekilde övünüyor. Bu arada Yair uzun yıllardır lüks araçlarla, şoförlerle ve tonlarca korumayla geziyor. Bu videonun televizyonlara düşmesi onun bu sefahat içerisinde nasıl ve neden yaşadığını sorgulatıyor tabii ki insanlara. Tam da Bibi Netanyahu'nun yolsuzluk iddialarının konuşulduğu günlerde. Öfkeyi daha da arttıran şey bu müstehcen
gerçekleşen gezinin Yahudi Şabatı arifesine denk gelmiş olması ve tam da Netanyahu hükümetinin ultra-ortodoks Yahudi koalisyon ortaklarının baskısı yüzünden Şabat'ta işleri kısıtlamak için radikal ortodoks olmayan halk tarafından tepkiyle karşılanan bir yasa çıkarma arifesindeyken ortaya çıkmasıydı. Biliyorsunuzdur ama yine de açıklayayım bilmeyenler için. Şabat İsrailoğulları için kutsal bir gün. Cumartesiye denk gelir ve o günde Yahudiler çalışmaz. Ancak bunu yalnızca radikal Yahudiler yapıyor. Ortalama bir Yahudi vatandaşın uyguladığı bir şey değil. Ayrıca cumartesi günleri elektrik bile kullanılmaz Şabat gereği. Dolayısıyla ortalama halk pek bundan taraf değil. Videoda yolsuzluğu net şekilde belirten Yair'in şu şekilde sızlanması aslında. Babam baban için 20 milyar dolar ayarladı ve sen bana 400 şekel hakkında sızlanıyorsun. 400 şekeli kulüpteki bir münasebet için arkadaşından borç almış Yair. Yair'in Türkiye hakkında söylediği şeyler de var. Birazdan anlatacağım. Ondan önce Benny Gantz hakkında söylediklerinden kısaca bahsedeceğim. Önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Benny Gantz'i Netanyahu'nun tahtını sallayabilecek bir örnek olarak işaret etmiştik. Yair, genç bir kadının eski savunma bakanı olan Benny Gantz ile birlikte olduğuna dair imalı bir paylaşım yapmıştı. Söz konusu kadın Dana Kessie'ydi. Baba Netanyahu'ya rakip olarak kurulmuş Mavi Beyaz İttifak'ın politik aktivistlerinden biriydi. Kesedi 2020'de iftira suçlamasıyla Yair'e dava açmıştı. Çünkü Yair o zamanlar başbakanlık için babasına karşı yarışan Benny Gantz ile romantik ilişkisi olduğunu ima ettiği bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Gantz'in evlilik dışı ilişkileri olduğunu ima eden bir dizi belgesiz ifade yayınlamıştı. Mahkeme Yair Netanyahu'nun Dana Kessie diye 34 bin dolardan fazla tazminat ödemesine hükmetmişti. Bu dava Yair'in ilk hakaret davası veya taciz davası değil. Dosyası çok kalabalık. Türkiye mevzusuna gelecek olursak, Türkiye'yi Ermenilere soykırım yapmakla suçluyor. Sadece Ermenilere değil, Kıbrıs'takilere, Yunanlılara, Kürtlere karşı da suçluymuşuz. Facebook sayfasında Türkiye, Kıbrıs'ta inanılmaz vahşetlere ve acılara sebep olmanın yanı sıra Yunanlar ve Kürtlere karşı eylemler ve Ermeni soykırımından suçlusunuz diye yazmıştı. Biz günümüz Türkleri Hristiyanlar tarafından önceden yerleşilen Türkiye sınırlarını yasa dışı olarak işgal ediyormuşuz. Bunun dışında İsrail-Ankara arasında diplomatik kriz yaşandığı bir dönemde Yair'in Türkiye'ye küfür ettiği bir paylaşım Netanyahu hükümetinde büyük korku yaratmıştı. Öyle ki Netanyahu'nun yardımcıları oğlunun hükümetle bağının olmadığını, onun bir vatandaş olduğunu söylemişti. Halbuki medya alanında babasının sözcülüğünü yapıyor. Çeşitli yıllarda da Free Kürdistan paylaşımları yapmışlığı var. İsrail'e karşı Türklerin kötü söylemlerinden dolayı takipçilerini Türkiye'yi boykot etmeye davet etmişliği de var. Şimdi de Florida'daki lüks dairesinde çekilen fotoğrafları nedeniyle tekrardan gündemde. Yair bu baskılar üzerine dönüp yedek askerlik görevini yapacak mı? Zamanı geldiğinde iddia edildiği gibi Netanyahu'nun yerini alabilecek mi göreceğiz. Videonun tamamını izleyenler için tekrardan bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız, gündemi yakından ve gerçekten takip etmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımızda size hitap edecek birçok video var. Size özel katıl butonunu kanalımızda aktif ettik. Özel ayrıcalıklardan yararlanmak ve bize destek olmak isterseniz sizi şef editör olmaya davet ediyoruz. Katıl butonuna tıklayarak aramıza katılabilir, katıl özelliğinin sağladığı avantajlara sahip olabilirsiniz. Ben Sena Özyurt, profilde bu hafta sizin için Gazze kasabı Benjamin Netanyahu'nun adı skandallardan kurtulamayan oğlu Yair Netanyahu'yu anlattım. Florida'da 2 yatak odalı aylık 5.000 dolarlık lüks bir apartman dairesinde Florida plajlarında arkadaşlarınızla eğlenmek, partilemek ister miydiniz? Muhtemelen hayır demeyeceksiniz. Peki soruyu şöyle sorsam, ülkeniz savaştayken, kadın erkek birçok kişi yedek askerliğe alınırken, babanız insan hakları suçlusu olarak görülürken,